Selam sevgili dostlar. Aralık ayına girdik. İlk 3 gününü neredeyse yedik. Ve 8'ine doğru Dolunay'a doğru ilerliyoruz. 16 derece İkizler Burcu'nda Mars'la kavuşan bir Dolunay yaşayacağız. Bu Dolunay Aralık ayının gündemini belirleyecek, hatta değiştirecek diyebilirim. 22 Aralık'a kadar da etkilerini yaşayacağız. 22 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. 1 derecede o işte yeni ay çok önemli bir yeni ay olacak. Çünkü kış sortisi başlıyor. Kış dönencesi ve Aralık ayının sonundan itibaren gündemimiz değişecek, koşullar değişecek. Şu an yaşamış olduğunuz şaşkınlıklar diyelim. Şaşkınlıklar içindeyiz çünkü. Hatırlarsanız 1 derece Yay burcunda bir yeni ay yaşamıştık ve bu dolunayın yeni ayıydı ve şu anda bu dolunay haritasında da 1 derece Yay burcu yükselmekte. Evet, Marsiyen karşısında Yay sterlimi olan işte Güneş, aynı zamanda Venüs de bu arada Yay burcunda, aslında iyicil etkilerinin de bir hayli fazla olduğu bir dolunay olduğunu söyleyebilirim ben. Evet, Mars olduğunda panik, telaş, endişe, mücadele, genellikle aslında olumlu ya da olumsuz hep böyle bir efor sarf etme durumunda oluruz. Şimdi İkizler Burcu eğitim, iletişim, bilişim gibi alanları idare eden, işte öğrenimle ilgili, haberleşmeyle ilgili bir burç. Ancak Dolunay 7. evde doğduğu için etkiler daha çok evlilikler, ilişkiler üzerine sanki bizi konuşturacak, düşündürecek ve iş ortaklıkları da burada gerçekten ön planda olacaktır. Çünkü burası özellikle de Dolunay'ı yöneten gezegen burada tabii ki Merkür, söz sahibi kişi ve Merkür o kadar sağlam bir yere geçmiş ki Oğlak Burcu'nda ve tam para evinin girişine konumlanmış durumda. Şimdi ben bir araca bindiğimde kime bakarım? Şoförün ne kadar tecrübeli olduğuna bakarım. Bu dolunayı öyle düşünün. Çok profesyonel bir, her yeri iyi bilen, ayağını yere sağlam basan bir şoföre sahip dolunay. Bir ya da uçak olarak düşünürseniz pilota sahip, işte yöneten kişi yani. Bu duruma göre toprak grubu nedir? Oğlak sabırlı, azimli, kararlı özellikle. Şimdi kararsızlıklar yaşadık. Yeni aydan bugüne kadar. Şimdi biz şaşırdık, biraz dağıldık, aklımız karıştı, yanılgılara düştük, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Bir takım bilmediğiniz şeyler önünüze çıktıysa gerçekten şimdiye kadar olan bakış açınız değişmiş olabilir. Ya da yaşamayanlar bu dolunayla birlikte yaşayabilir. Aynı zamanda dolunaylar bir fark ediştir ya, hani görürüz görmediklerimizi, ödümüze çıkarır. Çünkü büyük bir ışığı düşünün. O gündeme projektör gibi yansıyor ve göremediğiniz her noktayı, her detayı görmemizi sağlıyor. Bunlar düşünceler bazında da, yani hayata bakışımızı da değiştirecek ve tabii ki ilişkilere bakışımızı da değiştirecek. Bunlar olumsuz yönde olabilir ama olumlu yönde de çok şeyler olacak, gelişmeler olacak. Çünkü arkadaşlar şimdi Merkür para evinin girişinde. Bunu bir iş ortaklığı, iş projesi olarak değerlendirelim bu dolunayı. Bir iş düşündünüz, başlamaya kalktınız. Kararlısınız, niyetlisiniz ve maddi açıdan imkanlarınız kısıtlı. Beklemediğiniz, hiç ummadığınız bir yerden gerçekten bir güç gelir ve bir maddi yardıma sahip olabilirsiniz. Bu beklenmedik bir şekilde olur. Ya da evleniyorsunuz ya da bir evlilik teklifi aldınız veya edeceksiniz. Dolayısıyla da bir yuva kuruyorsunuz. Yine mesela burada maddi kaygılar öne çıkar biliyorsunuz. Hele bu zamanda evlenmek, ev kurmak, eşya almak gibi, Allah yardımcısı olsun şu anda gerçekten bu süreci yaşayanlara. Burası bu anlamda da hem Jüpiter'in, çünkü Yay sterlimini Jüpiter yönetiyor ve Jüpiter çok güçlü. Jüpiter tüm gökyüzünde çok önemli bir misyona sahiptir. İsterse destek verir, isterse destek vermez. Bazen çok büyütür, bazen çok küçültür şartları. Bu maddi bakımdan Jüpiter'in oldukça önemli destekleri var. Çünkü Plüto'yla köklü bir değişime götürecek. Mesela bizim gelir kaynaklarımızı, bu hepimiz için geçerli.
kazançlarımızı ilgilendiren konuda. Çünkü para evi de çok vurgulanmış dolunay haritasında ve orada bir Plüto var. Plüto neydi? Bizim şartlarımızı köklü olarak, kalıcı olarak yavaş yavaş ama tamamıyla yeniden oluşturmak üzere değiştirir. Bu bağlamda baktığımızda yani Jüpiter'in gerçekten buraya olan desteğiyle ve yükseleni de aynı zamanda yönettiği için, evet Venüs'te karesi var ama iyicil gezegenlerdir bunlar. İyicil gezegenlerin birbirlerine yaptıkları olumsuz açılar da aslında olumlu şekilde değerlendirilebilir. Aynı zamanda Satürn ve Mars'ın da çünkü bir desteği var. Yani Mars'la Satürn de birbirlerine destek atıyorlar. Satürn zaten hayatımızın yapı taşı. İskeletin bel kemiğimizdir yani. Bizi ayakta tutan, hayatta başarılarımızı işte istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz her şeyi kumanda eden gezegendir Satürn. Satürn zayıf olduğunda hiçbir şeyi inşa edemezsiniz. Aynı şekilde Plüto için de bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla kalıcılık, beklenmedik gelecek güzel sürprizler, haberler, iş girişimleri, yeni projeler ki bunlar uzun seyahatler, uzak hedefler, özellikle de uluslararası arenaları ilgilendiren konularda olacaktır. Çünkü yabancılarla ilgili gelişmeler, mesela yüksek öğrenim de burada başrolde olacaktır. Mesela bir akademik kariyer yapma planı var. Kişinin diyelim ki işte bunun için maddi kaynağa ihtiyacı var ya da gideceği noktada bir desteğe ihtiyacı var. Bu gökyüzü bu desteği de sağlar. Ki bu akademik kariyerlerle ilgili de çok önemli bir gökyüzü. Havayla, hava şartlarıyla, hava yollarıyla da ilgili tabii ki genel trafikle ilgili olduğu için İkizler Burcu hem kara hem de hava yollarını yani güçlü bir şekilde etkileyen bir dolunay olacak sevgili dostlarım. Genel olarak yine hani iyi bir şeyler arayınca buluyorsun aslında. Mesela Kuzey Düğüm de şu anda nerede? Tam 6. evin girişinde ve o da toprak elementinde ve orayı da Venüs yönetiyor. Yani burada Venüs'ün de Jüpiter'in de olumlu etkileri var. Dolayısıyla da girişeceğimiz veya içinden geçtiğimiz sürecin bizim böyle içine çekilmiş, içine kapanmış değil de çok güçlü olarak ayakta duracağımız, kendimizi ortaya koyacağımız, ben buradayım, ben varım, ben mücadelemi sürdüreceğim, kendim için veya kariyerim için veya ailem için neyse gündemimize ne gelirse bu anlamda güçlü bir dolunay olacağını söyleyebiliyorum sevgili dostlarım. Burçlara nasıl yansıyacak? Evet, burçlarda tabii ki özellikle ikizler karşısı tam yay, ondan sonra Başak ve Balıklar için bilhassa 16 derecede yerleşimi olan, yükselen burcu olan ikizler için söylüyorum, daha çok yay ve ikizler birinci etki alıyorsunuz. Tabii tam da o günlerde doğum günü olan bir yaysanız direkt ve en güçlü etkiyi de alıyorsunuz. Ve önümüzdeki bir yıl için şunu söyleyeyim, somut sonuçlarla, kararlılıkla hayatınızı bir şekilde 2023 yılı içerisinde ortaya koyacağınız konularda çok başarılı olacağınızı söyleyebilirim. Özellikle sevgili yaylar sizler için daha çok geçerli olacak. Şimdi burçlara baktığımızda Koç ve yükselen burcu Koç olanlar tabii yükselen burcunuza göre lütfen dinleyin. Dolunay 3. evinizde. Şimdi 3. ev dolunayı demek Aralık ayının sonuna kadar hayatınızda şu an başladığınız eğitim, öğrenim, uzak hedefleriniz, yolculuk veya iş kurma, iş projeleri, yakın çevrenizde olan bağlarınız daha çok kardeşler üzerinde olacaktır. Ve yine bir eğitime başladıysanız bunların sonuçlarının gündeminizde olacağı bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Tabii ki tam o esnada Oğlak stelyumu var. Artık ayın 9'u 10'u gibi orasıyla Venüs de bu arada oraya geçecek. Kariyer hedeflerinizi ilgilendiren sonuçlanmalar elde edebilirsiniz. Tabii Mars da burada. Mücadele etti. Özellikle yükselen koçları zorlayan bir süreçteydik geçtiğimiz aylarda. Şimdi bu dolunayla birlikte bence güçleneceksiniz. 20'sinden sonra Jüpiter de burcunuza geçecek. Daha sağlam yapılandırmalar içinde olacaksınız. Yine şunu söyleyebilirim. Mesela Boğa burcu
İkinci evinizde kuzey düğümü oradan geçiyor. Kazançlarınızı da bir şekilde arttıran bir süreç. Yani dolunay da bunu destekliyor. Bu kah yakın çevrenizin desteğiyle olur. Kah yeni bir işe başlamak, ortaklı bir iş olabilir bu. Eşinizin işiyle ilgili olabilir evliler için mesela, veya mesela hayat arkadaşı, partnerinin ilişkileri için de geçerli olacak. Fakat tam olarak ayın 10'undan itibaren mesela Koç burçları için gerçekten akademik kariyer, iş hayatı, aileyle ilgili konularda önemli gelişmeleri hayatınıza alacaksınız. Oldukça kararlı bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Evet, Boğalar ve yükselen burcu Boğa olan dostlar. İkizler burcu dolunayı para evinizde. Evet, zaten bir Mars geçiyor orada. Hemen hemen her videoda da bunu söylüyorum. Mars para evinizde bir dolunay, demek ki gelirlerinizde, giderlerinizde, oradaki dengelerde bir gelişme olacak. Ve bu ay sonuna kadar sürecektir. Kazançlarınız artmış olabilir ve artabilir, daha da artabilir. Mars'ın retro oluşu sizin kendi doğum haritanızdaki Mars'ın konumuna göre size artı veya eksi yazacağı orada bilinir. Bazılarımız için kayıplar getirmiş olabilir ama bazı yükselen boğalar için kazanca çevireceği zaman diliminde olacaklar. Çünkü ayın 10'undan itibaren tabii ki Venüs yönetici gezegeniniz, o da Oğlak burcuna geçecek ve 9. eviniz o kadar güçleniyor ki akademik kariyer, işle ilgili bağlantılar, eğitim gibi konularda oldukça başarılı. Hatta uluslararası ya da yurt dışı ile ilgili işleri, bağlantıları olan boğalara bazı kazançlar gelmeye başlayacak ya da oraya ihtiyacınız olan destek gelecek diyelim. Evet, kuzey düğüm zaten burcunuzda. Hiç merak etmeyin, size sağlayamadığınız dengeyi, bir türlü kuramadığınız o dengeyi, Mars çünkü orada ayarlarınızı kaçırdı, özellikle para ayarlarınızı kaçırdı, ödeme dengelerinizi bozdu. Geliyor ama hızlı gidiyor bir şekilde, mesela orada bir kontrolsüzlük var. Şimdi Merkür'ün de Oğlak burcuna geçmesiyle orada bir istikrar sağlayacaksınız. Boğa burçları için bence kazançlarınızı olumlu yönde geliştirecek ama böyle beklenmedik zaten harcamaların da çıkabileceği bir dolunay olacak. Yani gündeminiz para alışverişleri ve orada aslında kuracağınız stratejiler diyebilirim sevgili boğalar. Doğum haritanıza bakın. Eğer ki Merkür'ünüz, Mars'ınız mesela toprak veya hava elementindeyse, bir de aslında tabii Satürn de burada çok önemli, çok etkili. Önemli, güzel bazı karşılıklar alabilirsiniz. Bir emeklerin sonucu, mükafatı olarak da değerlendirebilirsiniz. Çünkü Satürn oldukça zorladı. Özellikle yükselen burcu boğaları iş anlamında, sağlık anlamında da bu arada. Bu dolunayla birlikte gündeminiz, odağınız dağılıyor, değişiyor. Olumlu günlere doğru ilerleyeceksiniz. Evet ikizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, dolunayın sahibisiniz. Evet, özellikle Haziran ayında doğmuş ya da Mayıs ayının sonlarında doğmuş bir ikizlerseniz direkt etki alıyorsunuz. Çünkü güneşinizin üzerinde bir yeni ay. Bu da güneşinizin karşınızda bir dolunay gerçekleşiyor. Eğer yükseleniniz ikizlerse, güneşiniz ikizlerse çok ciddi kararlar alma aşamasındasınız. Mesela ne olabilir? İlişkilerle ilgili olacaktır. Mevcut ilişkilerinizi daha gerçekçi bir gözle değerlendirebilirsiniz. Bu evlilik olur, ortaklık olur, bir flörtünüz olur, uzun vadeli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Orada daha kararlı olacaksınız. Mesela özellikle de mesela 1 derecelerde yükseleni olan bir ikizlerseniz bence hayatınızı değiştirecek kararlar alabilir, adımlar atabilirsiniz. Çünkü gerçekten Merkür'ün de olumlu desteğini alacaksınız. Oğlak burcuna geçti. Bunlar daha çok maddi konularda olabilir. Mesela ortaklı işlerde bir takım ödemeler, alacaklar varsa burayı güçlendiren bir zaman dilimine girdik ikizler için. Yine evlilik veya mesela ayrılık aşamasında ödemeleri olan ikizler olabilir. Beklediği bir para olabilir mesela. Bir emeklilik, bir ikramiye veya biraz daha böyle aileyi ilgilendiren
konularda, mesela kariyerle ilgili konularda, çünkü Jüpiter kariyer evinizden geçiyor. Bence bir paraya sahip olabilirsiniz, bir gelire, kazanca ya da kariyerde bir çıkış yakalama, terfi etme diyelim. Zaman dilimi olabilir. Gerçekten sizin için çok önemli bir dolunay. 2022 yılının sonuçlarını aslında hayatınıza getirecek bir dolunay olabilir. Çünkü biliyorsunuz hani Haziran, Mayıs ikizler dönemi, o dönemde hayatınızda başlayan konular, duygular neyse bu süreçle birlikte sonuçlanacak. Aralık ayının sonuna kadar da bunları yaşayacaksınız daha görünür bir şekilde. Yengeç ve yükselen burcu yengeçler, dolunay 12. evinizde biraz zorlayabilir. İşe kapanabilirsiniz, geri adım atabilirsiniz. Biraz kendinizle baş başa kalmak isteyeceğiniz bir süreç olabilir. Eğer sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşadıysanız veya bir tedavi süreci geçiriyorsanız, işte bu dolunay burada size bir nekahat dönemi vaat ediyor. Biraz yalnız kalarak, biraz içe dönerek, dinlenerek zaman geçireceğinizi işaret ediyor. İş hayatı ile ilgili gündemleriniz olduysa, mesela yine çalıştığınız yer veya yeni işe başladınız ya da iş arıyorsunuz, burada bir sonuçlanma bekleyebilirsiniz. Yine bununla birlikte şöyle de bir durum olabilir. Zorlandığınız konularda, zorlandığınız alanlarda gökyüzünün büyük desteğini alacaksınız. Jüpiter son derecelerde sevgili yengeçler, balık burcunun son derecelerinde ve size destek olmak için adeta çırpınıyor. Lütfen bunu görün. Eğer görmüyorsanız fark etmeye çalışın. İşaretleri, hayatınıza gelen işaretleri takip edin lütfen. Balık burcunun bu son günlerinde, özellikle 20 Aralık'a kadar siz yükselen burcu yengeç, işte Venüs, Ay gibi önemli yerleşimleri olan yengeçler için çok önemli fırsatlar, destekler getirecek bir gökyüzü var. Ve bu dolunay da size bence şifa olarak dönecektir. 12. ev aynı zamanda şifa evidir, farkındalık evidir. Bazı şeyleri fark etmenizi sağlayacak, görmenizi sağlayacak, hayatınıza farklı bir bakış açısıyla bakmanıza sebep olacak olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ilişkileri yolunda gitmeyen yengeçler, ilişkilerde, evlilik, ortaklık, işle ilgili projelerde özel bir dönem başlıyor. Daha çok buraya kanalize olacaksınız. İlişkilerinizde biraz daha sağlamlık isteyeceksiniz, kılıcılık arayacaksınız. Karar merceğiniz orası olacak aslında. Şu an gündeminizde o nekahat dönemi dediğim zaman diliminde işte siz bu ilişkilerinizle ilgili konuları, gündemleri hayatınıza taşıyacak bir süreci yaşıyor olacaksınız sevgili yengeçler. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlar, 11. evinizde bir dolunay. Evet, çok sosyal bir süreçtesiniz. Dolunay Mars'la tabii ki birleştiği için özellikle arkadaş çevrelerini çok gündeminize getirecektir. Sevdiğiniz, sevmediğiniz, işte sosyal etrafınızda kimler varsa oralarda bazı ayıklamalar söz konusu olabilir. İş hayatınız, sağlıkla ilgili gelişmeler, çalışıyorsanız belki iş bulacaksınız, iş bulmanıza yardımcı olacak koşullar oluşabilir. Özellikle özel hayatınızda bir takım yenilikler, değişimler söz konusu olabilir veya başka insanların vesilesiyle yeni bir kapı açılabilir size mesela. Bu belki de partner ilişkilerinizden gelecektir. Böyle de düşünmenizi tavsiye ederim. Bilhassa yükselen burcu aslan olan arkadaşlar ve bir aşk, yeni bir hikaye, yeni bir çocuk, yeni bir hayatınızda yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz veya böyle dikkatinizi çeken birileri veya siz birilerinin dikkatini çekmiş ve şu anda onların tam fokus noktasında olabilirsiniz. Etrafınızda mıknatıs gibi insanlarla dolacaktır. Çok dikkat çeken bir süreçtesiniz. Gerçekten tabii ki 20 Aralık itibariyle bu biraz daha popüler olacaktır. Özel hayatı olumlu yönde etkiler. Büyük fırsat ve şanslar getirecek bir süreç olabilir. Önemli insanlarla, önemli portföyleri olan, statü sahibi kişilerle tanışma fırsatı da verebilir. Onların destek ve yardımıyla önemli bazı basamaklar atlayabilirsiniz. Mesela özel hayatta olabilir bu. Mesleki açıdan işle ilgili konular için de bu geçerli. Veya çocuğunuz var. Daha yetişkin bir aslansınız. Çocuğunuzun hayatında bir sağlıkla ilgili olabilir.
iş yaşamı ile ilgili olabilir. Bunlarla da ilgili bence çok önemli destekler alınacak bir süreç. İş yaşantısı olan aslanlara tabii ki bu süreçte özellikle ayın 10'undan itibaren 22 Aralık'a kadar iş yaşamıyla ilgili güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. İş arayanlar iş bulabilirler, terfi alabilirsiniz. Bir ekip, yeni bir organizasyon içinde yer alabilirsiniz. Gerçekten kariyer bakımından önemli desteklerin olacağı bir sürece başlatacak bu dolunay. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, tabii bu dolunay en önemli sizin için. Kariyer evinizde ikizler burcunda olduğu için tam değişken burçlar arasında bir Grand Cross karesi oluşturuyor. Dolayısıyla direkt etki alıyor olabilirsiniz. Tabii ki burada iyi yanlarından da bahsedeceğim. Özellikle mücadele içinde olan başaklar. Hayatında herhangi bir yere konumlanmaya çalışıyorsun, çaba gösteriyorsun. İşle ilgili daha çok bunlar. Başaklar birçok kariyerle ilgili konularda gerçekten çok mücadele veriyorlar. Verdiler ve veriyorlar hala daha. İşte bunların yavaş yavaş sonuçlanmaları aslında gündeminize gelecek. Çünkü birinin, çocuğunuzun, eşinizin, sevginizin bir başarısı da olabilir. Ama burada bir başarı olacağını söyleyebilirim. Maddi bakımdan bazı kaynaklara sahip olabilirsiniz. Bunlar mesela satıştan olabilir, finansal alanda ilginiz varsa bazı işte borsa gibi alanlarda oradan gelecek kazançlar olarak da değerlendirebiliriz bunu. Çünkü Merkür'ün pozisyonu Oğlak Burcu'nda size destek oluyor. Aynı zamanda da Dolunay'ın yönetici gezegeni olduğu için. Diğer yandan şöyle de değerlendirebiliriz. Eş veya ortaklı işlerden gelebilecek bazı fırsatlar, kazançlar ya da onların hayatlarında oluşacak güzel gelişmeler, alacakları terfi, yapacakları iş anlaşmaları otomatik olarak bir eş olarak sizi de ilgilendirebilir. Ve bu alanda bence başaklar önemli şekilde, olumlu şekilde hatta destek alıyorlar. Yalnız burada tabii ki Mars'ın retro oluşu biraz doğum haritalarımızın, hani kişisel doğum haritalarımızın durumuyla alakalı. Orada önemli, ciddi, büyük kararlar verdirebilir. Bunu verirken hani Mars'ın retro oluşundan ötürü biraz temkinli olmakta fayda var. İşte ani iş değişikliği, ani kariyer değişikliği, yeni bir işe el atma gibi durumlar mesela getirecek başaklara. Buralarda biraz temkinli olmakta fayda var. En azından Ocak ayının 15'ini bekleyin ki şu Mars retrosu bitsin sevgili başaklar. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, dolunay 9. evinizde. Evet, en güzel etki aslında teraziler alıyor. 9. ev, dolunay, yeni ay, her ne olursa en şanslı, en faydalı etkileri getirecektir. İnsanın hayata bakışını, vizyonunu genişletir. Daha iyimser, daha pozitif bakarız hayata. Ve tabii ki hava grubunda olduğu için siz terazilere olumlu yönde yansıyor. Yönetici gezegeniniz şu an zaten Yay burcunda. Hemen ayın 10'undan itibaren o da Oğlak burcuna geçecek. Ev, aile yaşantısı ve oralara vereceğiniz önem, oraya verdiğiniz aslında bugüne kadar emek diyelim. Teraziler için bu çok önemli. Yaşam yeri, barındıkları yer, aile kavramı, yani böyle köklü ilişkileri, kalıcı ve büyük aileleri severler. Ailenizi ilgilendiren konularda bir takım yenilikler olabilir. Mesela bir uzak yolda, bir seyahatten, başka bir şehir, başka bir ülkeden sağladığınız geçim kaynağınız var. Ya da orada sevdikleriniz var veya bir hayalini, idealini kurduğunuz bir amacınız var. İşte burada önemli bağlantılar kurulur. Mesela iş bağlantısı kurdurabilir. Ekonomik bakımdan güçlü bir referans olarak geri dönebilir mesela. Destek bekleyen teraziler için söyleyebilirim bunu. Aile içinde önemli gelişmeleri getirir. Hani aileyle ilgili ya da yaşanan yerle ilgili bence bazı yenilikler de hayatınıza özellikle 15'inden sonra daha çok geçerli olmak üzere katacaktır bu dolunay. 20'sinden sonra zaten olaylar değişiyor. 22'sinde Güneş de Oğlak Burcu'na geçecek. Güneş'in Oğlak Burcu'na geçmesiyle sizin için bu dolunayın etkilerinden sonra mesela işte bir seyahate gittiniz, döneceksiniz veya çocuğunuzu yolladınız, bir eğitim olacak, bir akademik kariyer yapıyorsunuz veya bazı bürokrasiyle ilgili işleriniz var. Siyasetle ilgileniyorsunuz belki. O alanlardaki noktalar, yani giriştiğiniz işler hemen ayın 10'undan itibaren sonuç vermeye başlayacağını söyleyebilirim. Bu sonuçlar da
gittiğiniz yerden aldığınız geri dönüşümlerin daha kalıcı şekilde, köklü şekilde karar vermeye sizi götüreceğini söyleyebilirim. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, dolunay 8. evinizde maddi ve finansla ilgili alanları oldukça güçlü etkiliyor. Gelir ve gider dengesi diyelim, harcamalar, krediler, borçlar gibi alanlar, özellikle de bir takım birikmiş mesela ödenmesi gereken paralarla ilgili de bazı yapılandırmaları gündeminize getirecektir. Bu arada yönetici gezegeniniz Mars'la kavuşan bir dolunay olduğu için özellikle sizi çok etkileyebilir ki 16 derecelerdeyse eğer yakın bir özellikle değişken gruplarda yerleşiminiz varsa bir kredi, borç, kapama veya hayatınızda farklı alanlarda başka bir cephede mücadele ediyor olabilirsiniz. Mesela bir kriz yaşıyorsunuz. Maddi açıdan olabilir. Özel hayatınızdaki gelir ve gider dengesinde bir denge kurmaya, bir ev almaya çalışıyorsunuzdur. Bir ödemeniz vardır. Bir paraya ihtiyacınız olacak yani. Mesela bir şeye giriştiniz. Ondan sonra bir yere yazıldınız, işte bir kooperatife yazıldınız veya ev projesine yazıldınız. Kurada adınız çıktı ve ilk ödemeyi yapmak için ya da peşinatı yatırmak için para lazım oldu. İşte bunlar akreplerin başına gelebilir aslında. Bir kredi çekme olayı gündeme gelebilir. Bir eğitim için de olur, bir şey satın almak için, bir araç satın almak için de olabilir ama parayla ilişkiniz çokça olacak sevgili akrepler. Ama bunlar mesela aldın, geri ödemek üzere borç aldın. Bu nereden? Tabii ki ya ailenden destek gelecektir, ya iş yerinden alacaksın, ya bankalardan işte kredi çekeceksin veya bir şeyin satışını gerçekleştireceksin. Böyle durumlarla uğraşan akreplerseniz eğer Mars'ınıza bakın. Kendi haritanızda Mars'ınız nerede? Tabii ki bazı kayıplar getirebilir, dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars retro. Sağlıkla da ilgili bir takım konularda yine dikkat etmenizi öneririm. Çocuklar, aşk, ilişkiler, flörtler gibi alanlar, eğitim ve yolculuklar da bunların arasında yer alacak sevgili akrepler. Yay ve yükselen burcu yay olan dostlar. 8 Aralık'taki dolunay, tabii ki bugün doğum günü olan tüm yayların da doğum günü kutluyorum sizler için. Önemli bir dolunay. Tam doğum gününüzde bir dolunay olması, eğer yükseleni yay bir yaysanız, mesela güneşi yükseleni de yay olan bir yaysanız, ilişkilerinize çok işaret ediyor. Ani beklenmedik ilişkilere başlamak, evlilik, o alanlarda adım atma, sürpriz gelişmeler olabilir. Mevcut ilişkilerde tabii ki bazı yol ayrımları da getirebileceğini söyleyebilirim. Yani ayrılıklar, bir yanılma, herhangi bir konuda aniden bir haber alma gibi durum olabilir. Onun yanı sıra evlilikle veya bununla ilgili hiçbir konusu olmayan yaylar ne olabilir? Bir iş ortaklığına okey diyebilirsiniz. Yeni bir işe, yeni bir konuya ilgi duyabilirsiniz. Bunlar arkadaşlarınızdan olacaktır. Fakat bence bir para işi söz konusu olacak. Çünkü bence bir iş ortaklığı, eşle ilgili bir konudan bir gelecek para. Çünkü tam olarak para eviniz çok önemli etki alıyor şu anda. Güçleniyorsunuz. Eliniz bollaşıyor. Yeni gelir kaynakları, yeni gelir kapıları açılıyor size. Bunlar kah aileden gelir, kah arkadaş veya eş dost etkisinde kalarak bunları hayata sokarsınız. Eşinizin işi veya sizin ya da ortak olacağınız kişinin de olabilir. Kesinlikle karşı tarafla birlikte ortaklı projelerle ilgili konuları hayatınıza dahil edeceksiniz. Şimdi benim böyle bir durumum yok, olmayacak derseniz olacak. 20 Aralık'tan itibaren Jüpiter Koç burcuna geçecek. Zaten 22 Aralık'a kadar da bunun etkisini yaşayacağız. Söylüyorum onu. Ve sizin için daha fırsatlı, daha faydalı, hatta aniden hayatınıza çok büyük fırsatları da getirecek durumlar olacak. Sevgili yaylar, bunu şimdiden söylüyorum. Hatta kehanetimdir, yazıyorum. Eğer böyle şeyler yaşayan yaylar olursa ne olur lütfen videonun altına yazın diyorum arkadaşlar. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan dostlar, dolunay 6. evinizde. Evet, 6. ev dolunayları ne getirir? Sağlık getirir, şifa getirir. Orada mücadele ettiğiniz konularda sonuçlanmalar getirir. Özellikle yükselen burcu oğlak olan dostlar, bunlar sağlıktan ziyade daha çok aslında günlük yaşamlarının çok aktif
enerjik ve çok mücadeleli gittiği bir süreç yaşıyorsunuz. Çünkü Mars geçiyor oradan. Sağlığınızı bozmuş olabilir. Egzersizlerde işte kaslarımızda herhangi bir kasılma, işte yorulma veya ufak tefek yaralanmalar mevcut olabilir. Çalışan mesela oğlak olan arkadaşlar, işle ilgili yeni gelişmeler, işe girme veya çalıştığınız yerde yeni bir gelişme, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın arasında gelişecek konular, görev değişikliği ya da sizin yönetiminizde olan ekibin bir yeniden düzenlenmesi gibi veya orada bazı değişiklikler, görev ve sorumluluk değişiklikleri gibi konular gündeminizde olacak. Yani dolunay bunları getirecek. Bunun yanı sıra evcil hayvanlar tabii ki hayatınızda olacak. Özellikle yükselen burcu oğlak olan dostlar, evcil hayvanlara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Koşullarınızı ona göre değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan edinebilirsiniz veya mevcut evcil hayvanlarınızın sağlıkları, genel yaşamları ile ilgili de bazı gelişmeler tabii ki hayatınızda olacaktır. Ama 10 Aralık'tan itibaren Venüs'ün de burcunuza geçmesiyle sizin için çok daha güzel bir zaman süreci başlıyor. Hem ilişkilerinizde hem hayatınızda sizinle ilgili daha pozitif sonuçlar almaya başlayacaksınız. Ve maddi manevi daha güzel, daha rahat bir süreç sizin için başlayacak sevgili oğlaklar. Zaten 22 Aralık'ta bir yeni ay doğacak, 1 derece Oğlak Burcu'nda. Şimdiden söyleyeyim, özellikle ilk günlerinde doğmuşsanız Oğlak Burcu'nun veya o derecede bir yükseleni olan oğlaksanız hayatınızda yepyeni kapılar açılıyor size, haberiniz olsun. Kova ve yükselen burcu Kova olan dostlar, İkizler Burcu'ndaki dolunay en güzel size yarayacak. En güçlü, en olumlu desteği siz oluyorsunuz. Çünkü bu dolunayın altyapısında büyük gezegenler var. Yani Jüpiter gibi, Satürn gibi, Plüto gibi. Yani hayatımızı çekip çeviren, uzun vadeye yayılan konuları bir araya toparlayan etki sahibi, söz sahibi gezegenler. Sizin dolunay 5. evinizde. Evet, orada bir Mars var. Genellikle çocuklarla olan iletişimde belki bazı sıkıntılar yaşatıyor ve yaşatmış olabilir. Aşk hayatı, hobiler, sanatsal faaliyetler gibi daha sosyalleştiğimiz alanlar, sosyalleştiğimiz konularda da bazı aksilikler olabilir. Şimdi buradaki dolunay bunları tabii ki biraz daha görünür yapacaktır. Çünkü Mars'ın zorlayıcı, o bizi hep böyle yoran, mücadele ettiren alanında olduğu için. Fakat iyi tarafı şu ki hava grubunda size destek oluyor. Yani şu an yaşadığınız şeyin çok çok daha kötüleri olabilir. Buradan bakmayı deneyin. En azından şu anda Satürn'ün gerçekten ve Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Bu dolunayı dediğim gibi altyapısında mesela şöyle baktığım zaman Oğlak Burcu 12. evinize denk geliyor. Orada bir Plüto var. Merkür oraya geçti. Ayın 10'unda Venüs oraya geçecek. Bilinmeyen, beklemediğiniz, görmediğiniz alanlardan oldukça önemli destekler geliyor. Verdiğinizi alıyorsunuz, ektiğinizi biçiyorsunuz. Mesela çok yardımlar, yardım projeleri gibi sosyal yardımlaşmalarla ilgilenen bir arkadaşsanız mesela onların mükafatını alabilirsiniz. Çocuklara ilgi duyan veya hayvanlara mesela çok yardım eden, onların menfaatsiz, karşılıksız olarak tabii ki yapıyoruz bunları. Bunların mükafatlarını alabilirsiniz sevgili kovalar. Sizin için ödül zamanı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Satürn gerçekten çok yordu burcunuzda. Bu dolunay ilişkisi olan kovalara, çocuklarıyla ilgili ağır sınavlar vermiş kovalara bence müjde olacak. Güzel desteklerini sunacak, önemli fırsatlar getirecek. Hayatınızda olup biten diğer alanlarda da böyle gözünüze çarpan veya birilerinin dikkatini çekmiş olabilirsiniz. Yeni tanışmalar hayatınıza getirebilir. Bunlar sizin olduğu kadar sevdiğiniz insanlar, çocuklarınız olabilir, sevgiliniz olabilir. Onların hayatlarında da böyle hikayeler yer alıyor sevgili kovalar. Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar tabii ki çok önemli bir dolunay. Çünkü sizin 4. evinizde değişken grup burçları çok ilgilendiriyor. Şimdi balığın yönetici gezegeni kim? Jüpiter. Ve Jüpiter nerede? Sizin burcunuzda. Bu anlayışla baktığımızda 4. evde ortaya çıkan dolunay aslında aile dinamiklerini, işte evinizi,
aile içinde birlikte aynı çatı altında yaşadığınız insanları, onların genel yaşantılarını ve ev koşullarını değiştirecektir. Orada prensiplerinizi değiştirebilirsiniz. Mesela mekan değişikliği de verebilir bu arada. Özellikle yükselen burcu balıklar bir ev satın alabilirsiniz. Yani benim böyle hiç imkanım yok diyen bir balık bile olsanız bence 70'lerde doğanlar özellikle belki daha güçlü etki alacaklar. Burada böyle fırsatlar çıkacak. Bu gökyüzünün mükafatıdır. Jüpiter'in artık 20'sinde Koç'a geçecek. Koç burcuna geçmeden önceki bu dolunayıyla birlikte ben diyorum ki ailenizin üstüne çok güzel yıldızlar yağıyor. Pırıl pırıl güzellikler gelsin inşallah. Hak ettiklerinizi alabilirsiniz. Elinizden kaçmış fırsatlar geri gelebilir. Yani bu alandaki dolunaylar fikir değişikliğine de çok götürür. Yani bakış açını değiştirebilirsin. Şu ana kadar vermiş olduğun kararların değişebilir. Bambaşka bir kafayla bakabilirsin gündemine, olaylara. Sosyal çevrenin etkisinden veya aslında şöyle söyleyeyim, sosyal çevrenden destek almanı da işaret ediyor. Yani fikir sor, araştır, onları bir dinle, hep tek başına hareket etme, biraz böyle kendi kabuğunun dışına çık, biraz kural dışı hareket et hatta da diyebiliriz. Yani tabii ki bu doğum haritamızla çok bağlantılı ama hani balık burçları, özellikle yükselen burcu balıklar, şimdi tabii Jüpiter orada büyütüyor aslında o özgüveni, cesareti fazlasıyla muhakkak verecektir. Ancak burada tabii doğum haritalarının bazılarında bir içe kapanma söz konusu olabilir. Gereğinden fazla bazı olayları, konuları büyütüp kendi kendine suçlama, çok fazla bir şeyleri idealize etme, gereksiz bazı değerler verme başkalarına gibi durumlar, konular. Bunların içinde yaşarken göremeyiz ya. Dolayısıyla biraz etrafına bak. Sosyalleş, daha interaktif ol. Belki yakın çevrene daha fazla özen göster. Daha çok işbirliği içinde ol diye işaretler veriyor sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bunların hepsi ücretsizdir. Hatırlatmak istiyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.